Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz giyilmeyen eteği oğlum için askılı tulum dikeceğim. Oğlum 2,5 yaşında. Eteğin kumaşı esneyen bir kumaş değil. Etek yün bir kumaş. Giymediğiniz kot pantolonlar varsa onu da aynı şekilde askılı tuluma çevirebilirsiniz. Kanalımda videolarını bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk önce görmüş olduğunuz dikişlerden tamamen söküyorum. Kesmiş olduğum parçayı bu şekilde ikiye katladım. Pijamamı üzerine koyuyorum. Bu şekilde arka tarafı gelecek şekilde ikiye katladım. Paça kısmından yaklaşık 2-3 santim kadar dikim payı bıraktım. Ama şu lastik kısmını yaklaşık 10 santim kadar büyük keseceğim. Şimdi bu kısımdan işaretliyorum. Bu kısmı lastiğin çektiğini düşünüp 5 santim ilerisinden işaret alıyoruz arkadaşlar. Hemen dip kısmından değil, bu kısma geldiğimiz zaman şu şekilde lastiğin çekme payını da veriyoruz. Kesmiş olduğum bir tane parçayı alıyorum. Bu şekilde parçanın üstüne koyup kenar kısımlarından kesiyorum. Yani bu şekilde elimizde kesmiş olduğumuz pantolon paçasından 4 adet olması gerekiyor. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde 2 tanesini koyuyorum. 2 tanesi ön için, 2 tanesi arka için kullanılacak. Ön için ayırmış olduğumun alt kısmından 1 santim kesiyorum. A kısımlarını dikiyorum. Bu şekilde A kısmını diktim. Şu şekilde açıyorum. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde koyuyorum. Dış yanını
iç yanını dikiyorum. Ön kısmını bu şekilde iğneledim 5 santimden. 2 yan dikişe kadar uç kısmından dikiyorum. Arkadaşlar bakın, ön kısmı bu şekilde diktim. Arka kısmını dikmedim. Daha sonra bu arka kısmına lastik dikeceğim. Şimdi arka lastik kısmını dikmeden önce kalan parçalardan ön pervazını yapacağım. Biraz kalın, tok istediğim için, kalın olsun istediğim için 2 kat yapmayı düşünüyorum. Pantolon bu şekilde dikili haliyle tam ölçüde olması için şimdi kesiyorum. 20 santimden kumaşı bu şekilde 2'ye katladım. Burası tam 20 santim. Kumaşınız yetersiz kalırsa tek katta yapabilirsiniz. En kısmı pantolonumuzun ölçüsüyle aynı olmalı. Bu kısımdan 6 santimlik işaretimi alıyorum. Aynı şekilde öbür ucundan da 6 santime işaretimi alıyorum. Daha sonra 6 santimlik işaretin üst kısmına 4 santimden işaretimi alıyorum. Bunu almamın sebebi, bu kısımdan başlıyorum. İşaret aldığım 6 santimlik yerden başlıyorum. Bu kısma kadar bu şekilde böyle hilal gibi bu kısmı oyuyorum. Daha sonra buradan düz bir şekilde çıkıyorum. Aynı şekilde karşı kısmı da 4 santime işaret alıyorum.
Şu şekilde çıkan kemer parçasını askılar için kullanacağım arkadaşlar. Tam ortadan ikiye katlıyorum. Hemen uzunluğunu da söylüyorum. Uzunluğu 43 santim. Bu yeterli olacaktır inşallah. Orta kısmından kesiyorum. Daha sonra bunu söktüğümüz için bu kısımdan dikiyorum. Yani düğme iliği kemerin kendinde olduğu için öbür uç kısmına açıyorum. Bu düğme iliğini zikzak ayarımın en sıkı tarafına getirip adım ayarını da en sıkı şekilde yapıp bu şekilde zikzak yapıyorum. Aynı şekilde karşı kısmından zikzak dikiş yapıp orta kısmını kesiyorum. Bu şekilde düğme iliğim hazır oluyor. Bu şekilde askılarımı düğme deliği ön tarafa gelecek şekilde hemen şu yan kısmından 3 parmak ilerisine iç kısmından dikiyorum. Aynı şekilde bunu da 3 parmak ilerisinden bu kısma dikiyorum. Daha sonra bu kısımlara düğme dikeceğim. En son olarak paça kısmını duble paça yapacağım. Şu şekilde iç kısma doğru katlıyorum. Tekrar katladığım paçayı bu şekilde dış kısmına, ön kısmına çıkartıp sağdan ve soldan zikzak ayarı yapıp paçayı bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar tulumum bitti. Bu kadardı. İnanın o kadar güzel oldu ki anlatamam. Ben bu kısma aslında cebini kestim ama 3 tane düğme diktiğim için çok fazla kalabalık olacağını düşündüğüm için cep kısmını dikmiyorum. Dilerseniz bu ön kısmına cepte dikebilirsiniz. Bu benim oğlum 2,5 yaşında. Bu verdiğim ölçüler benim oğluma tam geldi. Ama oğlumun biraz kilosu var. Sadece burada bir tane püf noktası vereceğim arkadaşlar. Şu kısım, şu görmüş olduğunuz kısmı biz burada 6 santimden kesmiştik. Sadece 5 santimi bu içeride kalacak. Burada sadece 1 santimi bu şekilde dışarı kısmında kalacak. 1 santimden yüksek yaparsanız şu kısımda çocuğunuz giydiği zaman şu şekilde potluk olur. Sadece burada buna dikkat etmenizi istiyorum. Ben buradan uç kısmından böyle 1 santimden diktim. Aynı şekilde uç kısımlarına düğmesini de diktim bu şekilde tamamen görsel olarak. Arkadaşlar bu şekilde lastiği de olduğu için giyimi çok rahat. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Az sonra da oğlumun üzerinde göreceksiniz zaten. Eğer çocuğunuz çok zayıfsa şu kısmını bu şekilde katlayıp düğmeyi buraya da dikebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.